Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, muhteşem bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 50 gram eritilmiş tereyağı, 1 tam yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 fiske tuz, bunu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alalım ve 5 dakika boyunca yoğurmaya devam edelim. Hamuru tam ortadan ikiye keserek uzun beze haline getirelim. Mandalina büyüklüğünde bezelere keserek yuvarlayalım. Yuvarladığım bezeleri büyük bir tepsiye alarak üzeri kapalı bir şekilde 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirdiğim bezeleri tek tek olacak şekilde açıyorum. Nişasta ve un karışımı ile oklava yardımı ile ince olana kadar açalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, büyütebildiğiniz kadar büyütün. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Yufkaları tek tek açarak üst üste aldım ve sofra bezi ile kapatıyorum. Yufkayı ince bir oklavaya saralım. İki tarafından olacak şekilde büzdürelim. Dikkatli bir şekilde büzgüyü açalım.
Tam orta kısmına hafif bir şekilde pile yapalım. Aralıklı olacak şekilde bir önceki yaptığım baklavadan artan hamurları koyuyorum. Dilerseniz koymayabilirsiniz. Üzerlerine iri kırım ceviz ekliyorum. Hamur parçalarınız yoksa sadece cevizle kullanabilirsiniz. Evet, kenarları kapatarak aralıklı olacak şekilde bayram şekeri gibi iki tarafından sıktırarak şekil veriyorum. Evet, keselim. Ters çevirelim. İki tarafından olacak şekilde kenarlarını sıkıca bastıralım. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle gerçekten çok lezzetli bir tatlı oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, tatlılarımı hazırlamaya devam ediyorum. Evet, hepsini hazırladım gördüğünüz gibi. Kestikten sonra tepsiye alalım. Üzerine 250 gram saf tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ile karıştırarak sürelim. Her tarafına gelecek şekilde sürmeye dikkat edelim. Evet, tatlımız artık fırına girmeye hazır.
Önceden ısınmış 180 dereceli alt üst fırının en alt tarafına tatlımızı alalım ve üzerine bir tepsi kapatarak 1 saat boyunca tepsiyle pişirmeye bırakalım. Dereceyi 10 dakikada bir kademeli olarak düşürelim. Tatlımız fırındayken 90 dakika sonra şerbetimizi hazırlamaya başlayalım. 3,5 su bardağı içme suyunu uygun bir tencereye alalım. Tencereyi ocağın üzerine alarak suyumuzu ısıtmaya bırakalım. Suyumuz ısınırken şekerimizi de ayarlayalım. 100 su bardağı toz şeker kullandım. Evet, suyumuz ısındı. Şekeri hemen tencereye alalım. Karıştırarak şekeri eritelim. Evet, şeker eridi, kaynamaya başladı. Ocağımızı orta ateşe getirelim. 1-2 damla da limon damlatalım. Dakika tutalım. 30-35 dakika kıvam alana kadar kaynatalım. Bir saat sonra tepsiyi üzerinden alalım. Dereceyi de 160 dereceye indirelim. Şerbetimizi 20-25 dakika sonra bir parça tereyağı atalım ve karıştıralım. ...30 dakika sonra başında kontrollü bir şekilde şerbetimizin kıvamını kontrol edelim. Şerbet ağır ağır akmaya başlayınca altını kapatalım. Evet, daha kıvam almadığı için başında bekliyorum hala. Evet, artık kıvam aldı. Altını kapatıyorum. Baklavamı fırından çıkarmadan önce ocağımı kısık olacak şekilde ayarlıyorum. Pişen baklavamı hemen fırından sıcak sıcak çıkartıyorum ve ocağın üzerine alıyorum. Sıcak tatlıya sıcak şerbetimizin yarısını dökelim. Şerbetimizi tepsiye çektikçe ara ara dökelim. Ocağın üstünde fazla bekletmeyelim. 1-2 dakika bekletmemiz yeterli olacaktır. Evet, kenara alarak 1 saat boyunca şerbetini çekmesi için kenarda bekletelim. 1 saat sonra tatlımızı servise hazırlayabiliriz artık. Evet, ben servis tabağına alıyorum. Dilerseniz tepsiden de porsiyonluk olarak servis yapabilirsiniz. Evet, şerbeti de üzerine gezdiriyorum. Üzerine bolca Antep fıstığı serperek ikramı hazırlayalım. Evet, şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Kıyır kıyır, gerçekten çok lezzetli bir tatlı oldu.
Mutlaka deneyin. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.